Herkese merhaba. Herkes için Linux kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Vim'in ne olduğundan ve kısa yollarından, modlarından bahsedeceğim. Bu videoyu iki parçaya ayıracağım. Çünkü Vim üzerinde iki tane büyük mod vardır ki bunları üstünkörü anlatmak istemiyorum. Öncelikle Vim'in ne olduğundan bir bahsedeyim. Burada zaten gördüğünüz gibi Vim'in ne olduğunu, Vim'in modlarını yazdım. Ancak buradaki yazanları doğrudan okumayacağım size. Bu sizin için hem bir konu anlatımı hem de bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz. Bu dosyayı benim GitHub sayfamdan bulabilirsiniz. Zaten bağlantıyı da videonun altında bulabilirsiniz. Vim'in metin düzenleyicisi olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu metin düzenleyicisi terminal üzerinde çalışıyor. Peki şimdi diyebilirsiniz, grafik arayüzleriyle çok gelişmiş metin düzenleyicileri varken ben neden terminal üzerinde bir metin düzenleme aracı kullanayım? Güzel bir soru. Ancak şöyle düşünebilirsiniz. Sunucularda bir grafik arayüzü olmaz. Bunun nedeni de grafik arayüzlerin fazlasıyla kaynak tüketmesidir. Ki bu bir sunucuda isteyeceğiniz en son şeydir. Bu nedenle bir sunucudaki kod düzenlemesi yaparken, bir metni düzenlerken, bir web sayfasının içeriğini değiştirirken terminal üzerinden değiştirmeniz gerekebilir. Bu nedenle Vim gibi geliştirilmiş güzel bir metin arayüzü, metin düzenleyicisi sizin işinize yarayacaktır. Ancak Vim'i kullanmak için de onun modlarını bilmeniz gerekir. Kısa yollarının tamamını bilmeniz gerekmeyebilir ancak modların tamamını mutlaka bilin. Kısa yollara ne kadar hakimseniz Vim'e de o kadar hakimsinizdir. Şimdi Vim'in modlarının ne olduğuna bakalım. Vim üzerinde 13 tane mod var. Normal mod, komut modu, ekleme modu, ekleme modunun altında normal ekleme modu ki bunu bu isimle göremeyebilirsiniz her yerde. Asıl ekleme modu büyük insert şeklinde yazılırken benim normal ekleme modu şeklinde adlandırdığım ise parantez içinde küçük insert şeklinde yazılır. Değiştirme modu vardır. Aynı şekilde normal değiştirme modu var. Görsel modu var. Görsel blok ve görsel satır modları onun alt modlarıdır. Terminal çalıştırabilirsiniz Vim'in içerisinde. Ve ve terminalin kendi kısa yolları Vim'in kısa yolları da çakışabilir. Bunun da önlemleri alınmıştır. Bu nedenle terminali interaktif olarak kullanabildiğiniz ve terminalin üzerinde gezinebildiğiniz bir metin dosyasıymışçasına bir mod bulunmaktadır. Bu da terminalde gezinme modu olarak ben adlandırdım. Arama modu var. Bir de geriye doğru arama modu var. Şimdi bu modlardan bahsettiğimize göre aşağı doğru gidelim. Burada bütün modların ne olduğunu anlattım ben. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz. Ben şimdi geçiyorum burayı. Vim kısa yollarından başlayalım. Öncelikle normal moddan bahsedelim. Normal mod en çok kısa yolu barındıran moddur. Burada tamamından bahsetmeyeceğim. Çünkü bazı kısa yollar başka modları da gerektirir. Örneğin arama modunda bir sonraki eşleşme, bir önceki eşleşme şeklinde kısa yollar vardır. Ancak bunlar arama modundan bahsederken bahsedeceğimiz normal mod kısa yollarıdır. Burada kafa karıştırmaya gerek yok. Sadece normal modun üzerinde neler kullanabiliriz onlardan bahsedeceğim. Normal mod normalde metin üzerinde gezinme ve metin üzerinde bazı ufak değişiklikler yapmak için kullandığınız bir moddur. Ayrıca neredeyse bütün modları da normal mod üzerinden geçilir. Tabi bunların istisnaları vardır. En temelden başlayalım. Metin üzerinde gezinmek için normal modu kullanırız dedik. Burada alışık olduğunuz ok yönlerini kullanabilirsiniz. Bu arada video formatından da bahsedeyim. Aşağıda gördüğünüz üzere benim hangi tuşa bastığım, mouse'un hangi tuşuna bastığım, mouse tekerleğine kadar görünüyor. Ctrl Alt ve Shift tuşları da yanda görünüyor. Buradan takip edebilirsiniz benim hangi tuşlara bastığımı. Sağ sol yukarı aşağıya bastığımda gördüğünüz gibi hem kursor değişiyor, imleç değişiyor. Hem de aşağıda hangi tuşa bastığım görülüyor. Şimdi H, J, K ve L tuşları sırasıyla geri, aşağı, yukarı ve ileri tuşlarıyla eşleşmiştir. H'ye basıyorum, geriye gidiyor. L'ye basıyorum, ileri gidiyor. J'ye bastım, aşağı gitti. K'ye bastım, yukarı gitti. Bu dosyayı indirip kendiniz de deneyebilirsiniz bu kısa yolları. Şimdi bir sonrakine geçelim. E ile kelimenin sonuna yani end gidebilirsiniz. Büyük E ile de boşluklarla ayrılan ifadelerin sonuna gidebilirsiniz. Bu E'leri end'den hatırlayabilirsiniz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Caps Lock şu an açıldı. Tekrar bastım, kapandı.
Caps Lock'u her zaman kapalı kullan. Büyük harfleri yazmak için işte Caps Lock'u açayım, E'ye basayım, ondan sonra tekrar kapatayım şeklinde yapmayın. Shift'e basın, basılı tutuyorum. Aşağıda da görünüyor. E'ye bastım. Büyük E'yi ben zaten yazabiliyorum. Vim'de büyük harf ve küçük harf duyarlılığı var. Hepsine farklı görevler verilmiş. Bu nedenle karıştırmamanız için Caps Lock'u her zaman kapalı kullanın. Yukarıda bahsettiğim H, J, K, L tuşları da bundan nasibini alıyor. Büyük J farklı bir şey yarıyor. Büyük K farklı bir şey yarıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Şimdi buradaki örneği görelim. FN yazısındayım. E tuşuna basıyorum. FN'nin üstündeydim. FN kelimesinin sonuna gitti. E'ye bir daha basıyorum. Main'i bir kelime olarak aldı ve onun sonuna gitti. Tekrar basıyorum. Bunlar hep küçük E, dikkat edin. Bu sefer parantezlerin sonuna gitti. Üstü paranteze print eline gitti. Şimdi karakter serisi olarak tırnağın sonuna gitti. Merhabanın sonuna, dünyanın sonuna, noktalı virgül ve süslü parantez. Şimdi bunları büyük E ile deneyelim. Büyük E'ye bastım. Yine olması gerektiği gibi boşluklarla ayrılan FN'nin sonuna gitti. Bir daha büyük E yaptım. Bu sefer main'in sonuna değil parantezlerin sonuna gitti. Boşluklarla ayrılmasına bakıyor. Boşluk olmak zorunda da değil aslında. Tab boşluğu olabilir, alt satıra geçme olabilir. Bunlara bakarak sonuna gidiyor. E büyük E. Bu sefer print elen merhabayı 1 aldı. Noktalı virgülün sonuna gitti ve şimdi de satırın sonuna gitmiş oldu. Bu şekilde anlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi W ile de word yani kelimenin başına gidiyor. Bakın E de sonraki kelimeye gidiyordu. W de bir sonraki kelimeye gidiyor. Ancak biri sonuna gidiyor, biri başına gidiyor. Bakalım. W'ye bastım. Bir sonraki kelimenin başı main'e gitti. Bu sefer parantezin başına gitti. P'nin başına, paranteze, merhabanın başına, dünyanın başına ve tırnağa gitti. Şimdi bunu büyük W ile deneyelim. Yine beklediğiniz üzere main'in başına geldi. Ancak bu sefer parantezleri bir kelime olarak, ifade olarak almadı. Boşluklarla ayrılmasına bakarak print'in başına gitti. Şimdi bir daha bastığımda göreceğiniz üzere dünyaya gidiyor. Ve bir sonraki satırın başına gitmiş oldu. B ile de yine kelime başına gidiyor. Ancak bu sefer backward yani geriye doğru gidiyor. Geriye doğru gideceği için ben en sondan başlayayım. B'ye bastım. Bir önceki ifadeye gitti. İfade olarak da tırnaktan başlattı. Ona bastım. N'ye gitti. Ters slash'a gitti. Dünya, merhaba, paranteze gitti. Print'e, süslü parantez, parantezin başı, main'in başı, int'i başına gitti. Şimdi büyük B ile deneyelim. Bu sefer doğrudan dünyanın başına gitti. Tekrar basıyorum. Bu sefer doğrudan print'in başına gitti. Print, parantez aç, tırnak, merhabayı tek bir ifade olarak aldı. Zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi 0 ya da home satırın başına gider. Dolar ya da en satırın sonuna gider. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben bir karakteri yazdığınızda dediğimde anlamanız gereken şey şu tuşlara basın demek değil. O karakteri doğrudan yazmaktan bahsediyor. Dolar sembolü Türkçe Q klavyede Alt GR ve 4 tuşuna basarak yazılıyor. Şu an satırın sonuna da gittiğini görebiliyorsunuz zaten. Farklı bir klavye düzeni kullansaydınız farklı tuşlara basmanız gerekebilirdi. İngilizce klavyede noktalama işaretleri Türkçe klavyedekinden çok daha farklı yazılıyor. Burada önemli olan neticedir. Yani siz hangi karakteri yazdınız, hangi tuşlara bastınız değil. Bu yüzden zaten Caps Lock ve Shift'e basarak yazmak da fark etmiyor. Sizin ne yazdığınıza bakıyor klavye. Şimdi klavyede 2 tane 0 tuşu var. Aşağıda da göreceksiniz. Şu an satırın en sonundayım. 0 KP dedi. Yani keypad'deki tuş takımındaki 0'a bastım. Şimdi şu satırın en sonuna geleyim. Bu sefer de harflerin üzerinde 9'un yanındaki 0'a basıyorum. Aynı şeyi yaptı. Çünkü ben aslında aynı karakteri yazdım. Satırın başına geldi. Şimdi şu satıra bakalım. 0'a bastığımda ne olacak? Satırın en başına mı gidecek yoksa satırın başı olarak print kelimesinin başına mı tercih edecek? Basıyorum ve
satırın en başına geldi. Yani boşluk nedir arkadaşlar? Yazdırılamaz bir karakterdir. Yazdırılamaz karakter nedir? Daktilo düşünün. Daktiloda boşluk tuşuna bastığınızda herhangi bir damgayı kağıda vurur mu? Bir yazma işlemi gerçekleştirir mi? Hayır. Ama daktilodaki kağıdı kaydırır. Yani yine bir karakter yazmışsınızdır siz. Ancak bu yazdırılamaz bir karakterdir. Bunun farkına dikkat edin. Tab boşlukları olabilir, boşluklar olabilir. Enter yani satır sonu tuşu olabilir. Bunlar yazdırılamaz karakterdir. Ancak sıfıra bastığımda bunların hepsini bir karakter olarak kabul eder ve en başa gider. End tuşuna basıyorum. Sona gidiyor. Home tuşuna basıyorum. Başa geliyor. Dolar işaretine basıyorum. Ve en sona gidiyor. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi yazdırılabilir karakterlerin en başına gelmesi için ne yapacağım? Burada satırın sonundayım. Print var. Önünde de 4 tane boşluk var. Ne yapıyorum? Şapka işareti, düzeltme işaretine basıyorum. Üssü işareti de diyebilirsiniz. Türkçe Q klavyede Shift ve 3 tuşuna basarak yazılır. Aşağıda benim zaten yazdığımı gördünüz. Ve bu sefer boşlukları saymadı. Print yazısının başına geldi. Şimdi bu satırın sonunda çok fazla boşluk var demişim. Bakmışım evet burada gerçekten çok fazla boşluk var. Satırın sonunda gidemiyorum. Burada ne yapacağım? End tuşuna bastığımda ya da şöyle göstereyim. Dolar tuşuna bastığımda buranın en sonuna gitti. Ancak ben çok fazla boşluk var yazısının sonuna gitmek istiyorum. G alt tire yazıyorum ve buranın en sonuna gitti. Şöyle göstereyim. G tuşuna bastığımda G tek başına hiçbir şey yapmıyor. Bunu nereden anlıyorum? Buraya G yazdım. Komutum daha devam ediyor. Bunu anlamış oldum. Alt tire yazdım. Komutum tamamlandı ve boşluk var kelimesinin sonuna gelmiş oldum. Şimdi büyük G yazdığımda ya da Ctrl End yaptığımda dosyanın sonuna gidiyor arkadaşlar. 2 tane küçük G yazdığımda çünkü G tek başına hiçbir şey yaramıyor demiştim. Ya da Ctrl Home tuşuna bastığımda dosyanın en başına gidiyor. Ben şimdi gitmeyeceğim. Normalde buraya bir işaret atayıp buraya hızlıca geri dönebilirdim. Ancak bu sonranın konusu. Bunu yapmışım gibi kabul edelim. Parantez açma ve parantez kapama cümlenin ya bir önceki cümleye ve bir sonraki cümleye gider. Bunları süslü parantezle yaptığım zaman da bir önceki paragraf bir sonraki paragraf olarak işlem gerçekleşir. Şu an ben lorem ipsum'la başlayan cümledeyim. Bir sonraki cümlede ut enim diye başlıyor. Bu normal bir anlamsız lorem ipsum metni. Belki bazılarınız ne olduğunu zaten biliyordur. Parantez kapama tuşuna bastım. Ut enimle başlayan cümleye gitti. Bir daha basıyorum. Belki bazılarınız duis otre, ote ile başlayan satıra gitmesini beklemiş olabilir ama burada boş bir paragraf var aslında. O yüzden bu boş paragrafın ilk cümlesi olarak buraya gelmiş oldu. Bir daha basıyorum. Bu sefer duis'e geldi. Bir daha basıyorum. Expector'a geldi. Geriye doğru gidelim. Bu sefer parantez açma tuşu. Duis, boş satırımız, ut enim ve lorem ipsum. Bu şekilde gitmiş olduk. Şimdi paragraflar arası geçiş yapalım. Süslü, evet yanlış tuşa bastım. Süslü parantez kapattım, kapattım, kapattım. Açtım, açtım. Gördüğünüz gibi bir önceki paragrafa geçiş yapıyor. Evet. Düzenleme işlemlerine bakalım. Şimdi Ctrl A yaptığımda satırın üzerinde bir sayı varsa ona gidiyor. Ctrl A yapıyorum. Satırda bir sayı yok. Gitmedi. Ama burada var. Ctrl A yapalım. Sayıya gitti. Sayıyı 1 artırdı. Sayının üzerinde ise zaten gitmesine gerek yok. Bir daha arttı. Peki şimdi şöyle düşünelim. Burada 2 basamaklı bir sayı olsaydı onu da değiştirecek miydi? Evet. Gördüğünüz gibi 19, 20 oldu. Burada sayıyı artırıyor. Ctrl X yaptığımda da sayıyı azaltıyor. Burada bu başlık altında toplam 2 paragraf var. O yüzden böyle bırakalım. Yaklaşık işareti Türkçe Q klavyede Alt GR ve Ü karakterine basarak yapılır. O an üzerinde bulunulan karakterin büyüklük küçüklük durumunu değiştirir.
Bu cümleyi normal cümle formatına getirelim. Yaklaşık işaretini yazdım. B'yi büyüttüm. Ve bir sonraki karaktere kendisi otomatik geçiyor. Bir daha bastım. U'yu küçülttüm. C'yi küçülttüm. Burada normal yaptım. Bir sonraki kelimenin sonuna gidelim. Sonu için E'ye basıyordum. E'ye bastım. Tekrar yaklaşık işareti. Tekrar E'ye bastım. Ancak şurada bir tane de M varmış. Bunu da düzeltelim. Bunu da düzelttim. Şu an cümleni normal cümle formatına getirdim. Şimdi R karakterinden sonra yazdığınız karakter imlecin o an bulunduğu karakterle değiştirilir. Burada yazım yanlışını düzelt demişiz. L'yi N yapacağım. N'yi de L yapacağım. L'nin üzerine geldim. R'ye bastım. Komutum devam ediyor burada. N'ye bastım. Şimdi N'ye geri geldim. R'ye bastım. R'ye basamadım bir saniye. R'ye bastım. L'ye bastım ve karakter değişti. Yazım yanlışını düzeltmiş olduk. Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerine bakalım. Henüz görsel moddan bahsetmedik. Görsel modda da seçim işlemleri yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz şeyleri kopyalayabiliyorsunuz. Ondan şu an bahsetmeyeceğim. Onları gördüğümüz zaman bunlara tekrar değineceğiz. Yapıştırma ve kopyalama işlemlerine. Orada farklı görevleri de olabiliyor çünkü. Biz şu an sadece normal modda neler var onlara bakalım. Büyük Y ya da 2 kere küçük Y yazarsanız bulunan satırı kopyalarsınız. Burada kopyalanacak satır demişim. YY yaptım. Şu an satır kopyalandı. Şimdi büyük P yaptığımda bulunan karakterin öncesine, küçük P yazdığımda karakterin sonrasına yapıştırıyor. Ancak satır kopyaladığımda ben satırın ortasında olsam da bir önceki satır bir sonraki satır şeklinde çalışıyor. Görelim. Satırı zaten kopyaladık. Bu satırın üstüne yapıştır demişim. Bu satırın üstüne yapıştıracaksam karakterin ya da satırın öncesine yapıştırmam gerekir. O yüzden büyük P'ye basıyorum ve yapıştırıldı. Şimdi bu satırın altına yapıştır demişim. Burada da küçük P yapıyorum ve altına yapıştırıldı. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. 2 tane küçük D yazarsam bulunan satırı keserim. Burada satırları sıralamamı istiyor. Ne yapacağım? Birinci satıra geldim. 2 kere D'ye bastım. Geliyorum. İkinci satırın başındayım. Ama o satırdayım. Bir önceki satıra yapıştıracaktım. Büyük P. Şu an sıralandığını zaten görüyorsunuz. Şimdi ben bütün satırı silmek istemiyorum da belirtilen bir karakterden satırın sonuna kadar sileceğim. Bunu nasıl yaparım? Büyük de bu işi görüyor zaten. Aşağıdaki satırın sonunu sonraki satıra yapıştırın demişim. Taşıyın demişim. Cevabım kesinlikle hayır. Satırın sonu hayır olarak alıyorum. Büyük D yazdım. P'ye bastım. Kadına şiddete hayır demiş olduk burada da. Evet, bu örnekleri metinde gezinme karakterleriyle de birleştirebilirsiniz. Yani bundan kastım nedir? Örneğin alttaki satırın başını kopyalayıp sonraki satırın başına ekleyin diyor. Sabahları, evet şunu şöyle yapalım. Sabahları spor yaparım. Sabahları ifadesini aşağıdaki satıra ekleyeceğim. Burada ne yapabilirim? Y derim. Parantez açma yaparsam sabahları kısmına kadar gitmiş olurum. 0 yazarsam yine başa kadar gitmiş olurum. Ee, Şapka işareti yaparsam yine yazdırılabilir olduğu için en başa kadar gitmiş olurum. Şu an Y yazdım. Burada bir sonraki komutu bekliyorum. Ben burada 0'ı tercih ettim. Geldim buraya da büyük P ile bir önceki karaktere yapıştırıyorum. Buraya da aslında bir boşluğu da dahil etmiş olsaydık buraya yapıştırırdı. Kendim ekledim şu an onu. Umarım anlaşılmıştır. Y şapka, D, G alt tire, Y büyük G, D 2 tane küçük G şeklinde bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Y deyip dolar işareti koyarsanız bulunan karakterden satırın sonuna kadar kopyalar. D0 dersiniz bulunan karakterden satırın başına kadar keser, silmez keser. Y parantez kapatmayı az önce söyledim. D süslü parantez kapatma paragraf sonuna kadar kesme şeklinde bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Delete ya da X
bulunan karakteri keser. Tek bir karakter için bunu yapar ve silmez, keser. Bu satırı yok edin demişim. Delete'e basıyorum, satır eriyor burada. X'e basıyorum, gidiyor. Ve en son ünlem işaretini de kestik. Kesme olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü ben buraya eğer yapıştırırsam en son kestiğim karakter ünlem işareti olduğu için ben burada bir sürü ünlem işareti yapıştırmış oldum. Kayıtlara bakalım. Kayıtlarda şu şekilde çalışıyor. Normalde ben bir kesme işlemi yaptım ve ünlem olarak şu an benim en son kestiğim ifade. En son benim panomda ünlem işareti var. Bu benim varsayılan panoma kaydedilmiş oluyor. Kayıtlardan kastım da aslında panolar. Çift tırnak işareti yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada komutun devamı bekleniyor. Herhangi bir karaktere basabilirsiniz. Bastıktan sonra bir komut gerçekleştirirsiniz. Kopyalama, kesme komutu olabilir bunlar. Ve sizin belirttiğiniz panoya kopyalanmış olur. Nasıl? Şöyle bakalım. Tırnak işaretine bastım. A kaydına bunu kopyalayalım demiş. Kopyaladım. A dedim. Şu an görüyorsunuz hala komut bitmedi. Çift tırnak. A dedim. Büyük Y yapıyorum. A kaydına bu satırı kopyaladım. Bunu ise B kaydına kopyaladım diyor. Onu yapalım. Tırnak açtım. B'ye bastım. Bu sefer de Y'ye yapalım. Bütün satırı kopyaladım. A kaydını buraya yapıştırın demiş. Şimdi ben bir satır kopyalamıştım. Altına yapıştıracağım. Bu sefer küçük P'yi kullanmam gerekiyor değil mi? Küçük P'ye bastım. Benim en son kopyaladığımı bu aldı. Geri alıyorum şu anlık. A kaydını ben buraya yapıştıracağım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tırnağa bastım. Çift tırnağa. A'ya bastım. Şu an A panosuyla ilgili bir işlem yapacağım. P'ye bastım. A kaydını buna kopyaladım. Yazısı buraya gelmiş oldu. Şimdi B kaydını yapıştıralım. Yine tırnak açtım. B kaydı için B'ye bastım. P'ye bastım. Bunu ise B kaydına kopyaladım. Bu sizin çok işinize yarayabilir. Birden fazla panoya birden fazla içerik kopyalayabilirsiniz. Kod yazarken özellikle çok işinize yarayabilir bu. İşlemi geri alma, ileri alma işlemleri. Az önce birkaç kere kullandığım işlemleri burada göreceğiz. Undo yani yapılan işlemi geri alma. Ctrl-R'de redo yani yapılan işlemi yeniden yapma anlamına gelir. Şu an bir işlem yapalım bu satırda. Yaklaşık işareti yazdım. Küçülttüm. Yani şu an bir işlem yaptım. U'ya bastım. Geriye aldı. One change before diyor. Bir değişiklik yapıldı. Ctrl-R yaptım. Tekrar küçültme işlemini gerçekleştirmiş oldum. U, Ctrl-R. Yani anlamışsınızdır. Bunu birden fazla şekilde de kullanıyorum. Bir sürü U'ya basabilirim. Önceki işlemlerimle devam ediyor. Ctrl-R yaptım. Ve bu işleme geri geldik. Şimdi girinti ayarlama. Girintiden kasıt satırın başında boşluk oluşturmaktır. Tab boşluğu koymaktır. Büyüktür işaretini shift'e basarak küçüktür yazarak yapabilirsiniz. Şu an bu satır boş olduğu için herhangi bir şey yapmadı. Deneme tahtası satırına geldim. 2 kere büyüktür yazdım. Ve bir tab boşluğu ileri gitti. 2 kere küçüktür yapıyorum. Ve bir tab geriye gidiyor. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Yer imleçleri. Az önce dosyanın sonuna gitmeyeceğim, başına gitmeyeceğim derken buradan bahsetmiştim aslında. Şimdi nasıl kullanıldığına bakalım. M karakterine bastıktan sonra basacağınız bir karakter için az önceki kayıtlarda, depolarda, panolarda olduğu gibi belli bir karakter için burada işaret atamış olursunuz. Bookmark olarak düşünebilirsiniz. Burada mark şeklinde almışlar. Yani yer imleci bu aslında. Burada A karakteri için bir işaret noktası oluşturalım. Ben bu satıra geldim. M'ye bastım. Şimdi A'ya bastım. A karakteri için bir işaret oluşturmuş oldum. Şimdi aşağı satıra geliyorum. Bu sefer de burada da M'ye bastım. B'ye bastım. B karakteri için bir işaret oluşturmuş oldum. Şimdi ben bu işaretleri oluştururum da işarete nasıl gideceğim? Tek tırnak yapıyorsunuz. Tek tırnak için de Shift'e basıyorum. 2'ye basıyorum. Şu an yazıldı gördüğünüz üzere. Komutun devamını bekliyor. A'ya bastım. Az önce tam olarak A'yı kaydettiğim yere gitti. Evet, tek tırnak B yapıyorum ve az önce B karakterini oluşturduğum işarete gitti. Anlaşıldığını umarak geçiyorum.
Kılavuz sayfaları var. Kılavuz sayfaları özellikle 5 kabuk programlamada işinize yarayabilir. Man komutu bir programın eğer varsa manuel yani kılavuz sayfasını açmaya yarar. Şu an man şeklinde bir kelimenin üzerindeyim. Man bir komuttur ve man komutunun da bir manuel sayfası yani kılavuz sayfası bulunmaktadır. Büyük K'ye basıyorum. Arkada benim düzenlediğim metin gitmedi, korkmayın. Şu an burada manuel sayfasına bakıyorum. Man komutunun manuel sayfası burası. Aşağıda da yazıyor. Q tuşuna basarak çıkış yapabiliyorum. Enter diyorum ve tekrar Vim üzerinde düzenlemeye devam edebiliyorum. Echo komutunun da var. Hemen bakalım hızlıca. Q diyorum, Enter diyorum. Grep komutunun da var. Büyük K diyorum, Q diyorum, Enter diyorum. Glue benim kendi geliştirdiğim bir program. Manuel sayfası henüz bulunmuyor. K'ye bastım. Burada bana No Manual Entry for Glue diyor. Bu da 16 koduyla çıkmış oluyor. Enter diyorum. Olmadığında da gösteremiyor doğal olarak. Ya da burada herhangi bir kelimede dedim kaydırma diye bir komut olacağını zaten düşünmüyoruz. Entry yani no manual entry for kaydırma diyor. Bu şekilde manuel sayfalarına komutlara bakabiliyorsunuz. Görünüm kaydırma imleç kaydırmadan farklı. Şu an imleci kaydırıyorum. Zaten ok yönleriyle aşağıdan bunu takip edebiliyorsunuz. Görüntüyü kaydırma da şu şekilde. Ctrl U yarım sayfa yukarı kaydırır demişiz. Ctrl U yapıyorum. Evet, görünüm kaydırma başlığı hala ekranda görünüyor. Yarım sayfa geriye gittim. Yukarı gittim. Ctrl U o şekilde. Ctrl D yarım sayfa aşağı gidiyor. Gördüğünüz gibi aslında anlaşılır bir şekilde yukarı aşağı gidebiliyorum. Tabii okuduğunuz metne hakimiyetiniz de anlaşılırlık seviyesini etkileyen bir faktör. Ctrl B, Ctrl F var. Ben kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Daha hızlı bir şekilde metinde ileri geriye gidebilirsiniz ancak tam sayfa yukarı, tam sayfa aşağı gitmek bazen hani nereye baktığınızı karıştırmanıza neden olabiliyor. Özellikle satır numaraları yoksa. Bu şekilde onlar da. Ancak ben Ctrl Y ve Ctrl E'yi daha çok tercih ediyorum. Bunlar bir satır yukarı aşağı şeklinde çalışıyor. Ctrl E, Ctrl Y. Gördüğünüz gibi çok daha anlaşılır. Şimdi satır içi aramaya gelelim. Satır içi aramada büyük F kendisinden sonra basılacak karakteri satırda geriye doğru arar. Yani bu ne demek? Büyük F'yi yazdım. Şu an komutumu bekliyor. Hangi karakteri arayacağım? A karakterini arıyorum. Ve en sondaki A'ya gelmiş oldu. Çünkü geriye doğru arıyor. Kendinden bir önceki arardaki ikinci A. Şimdi ben aramaya devam etmek istiyorum. Büyük F yaptım. A yaptım. Tekrar A'ya gitti. Her seferinde büyük F A mı yapacağım? Hayır. Geriye doğru aramayı devam ettirmek için en son aramanıza göre noktalı virgül yazarak yani shift virgül yaparak A karakterini şu an aramaya devam ediyorum. İleri doğru aramak istiyorum. O zaman virgüle basıyorum. Aramayı kendinden sonraki şeklinde başlatacağım ben burada. Küçük F yazdım. Nerede yazdım önemli değil. Şurada yazayım hatta. F'ye bastım. A'ya bastım. Kendisinden sonra bu satırdaki ilk A'ydı. Oraya geldi. Ve e, ileri doğru aramaya devam ediyorum. Burada şunun farkı var. Geriye doğru, ileri doğru aramalarında noktalı virgül ve virgülün görevleri de değişiyor. Bunu karıştırmayalım. Satır birleştirme işlemleri var. Satır birleştirmede şöyle doğrudan örnek üzerinde bakalım. Sadece büyük J yazarsam satırları birleştirip aralarına boşluk koyuyor. Bakalım buradayım. Hatta şöyle yapayım. Burada bulunayım. Büyük J yaptım. Alt satırı buraya getirdi ve araya boşluk koydu. Satır ve ikinci satır şeklinde. Burada da G büyük J yaptım. Satır ve oldu. Bu istediğim bir şey değildi. Aradaki farkı görmüşsünüzdür. Evet, burada bir küçük hata oluşmuş. Yanlış karakteri yazmışım oraya. Makrolar var. Makrolar gerçekten çok işe yarar özelliklerdir. Bir dizi işlemi kaydedersiniz ve sonra o işlemleri tek başına
bir tuşa basarak çalıştırabilirsiniz. Q tuşuna basarsınız. Kendisinden sonra bir karaktere basarsınız. Bu panolarda ve işaretlerde olduğu gibi. Ve artık o karakter için bir makro işlemi başlatmış olursunuz. Bundan sonra yazacağınız bütün karakterler makroya kaydedilir. Ve tekrar Q tuşuna basana kadar yazdığınız her şey o makroya dahil olur. Bu makroyu kaydettikten sonra çalıştırmak için de et işaretini yazar ve ilgili makro tuşuna basarsınız. Eğer varsa öyle bir makro, et işaretinden sonra yazdığınız makro çalıştırılır. En son çalıştırdığınız makroyu tekrar çalıştırmak içinse 2 kere et işareti yazabilirsiniz. Et işaretinde bildiğiniz üzere Alt, GR ve Q ile yazıyorsunuz. Şimdi örneğimize bakalım. Bulunulan satırın ilk karakterini büyüklük küçüklüğünü değiştiren, satırı kesen ve 2 alt satıra yapıştıran bir makro atayıp kullanın demişim. Şimdi Q tuşuna bastım. A'ya bastım. Gördüğünüz gibi recording at A diyor. Yani şu an A karakterine ilişkin makroyu düzenliyorum. Şu an yazacağım her şeyi kaydedecek. Satırın başındaki büyüklük küçüklüğü değiştireceğim. Yaklaşık işaretini yazdım. Şimdi DD yaptım. Satırı kestim. Bir alt satıra geçtim ve bir sonraki satıra yapıştıracağım. Yani 2 alt satıra yapıştırdım. Şu an tekrar Q tuşuna basıyorum. Alttaki ibare gitti. Makrom atandı. Bunu tekrar kullanacağım. Bu sefer satır 3'ten devam edelim. Et işaretine bastım. Komutun devamı bekleniyor. A yazdım. Gördüğünüz gibi satır 3'ün başı büyük harf oldu. 2 satır aşağı taşınmış oldu. Bu şekilde makroları kullanabilirsiniz. Özellikle de program geliştiricileri programı derlemek, çalıştırmak için bu tarz makroları kullanabilirler. Şimdi Vim'in en güzel özelliklerinden biri. Pencerelere gelelim. Tek bir Vim programı üzerinde birden fazla dosyayı düzenleyebilirsiniz. Bir dosyaya birden farklı yerde bakabilirsiniz. Yani dosyanın başı bir kenarda durur. Siz altına yazmaya devam edersiniz. Oradan belki kopya çekerek aşağı bir şeyler yazmanız gerekir. Bu durumlarda pencereleri kullanabilirsiniz. Şimdi Ctrl W ile başlayacak buradaki bütün kısa yollar. Ona bir dikkat edelim. Ctrl Window'dan gelir bu da pencereler. Ctrl W'yu yazdım. Ctrl W bu şekilde gösteriliyor. Komutun devamını bekliyor. Ve S'ye basıyorum. Bu ne diyordu? Ekranı yatay olarak ikiye böler. Görüldüğü gibi iki yatay pencerem var burada. Şimdi gördüğünüz üzere ben üstteki pencerede söz hakkına sahibim. Üstteki pencereyi bir de dikey bölelim. Ctrl W V dedim. Metni aşağıdaki pencereden takip etmeyi isteyebilirsiniz. Ctrl W ve tekrar W dersem pencereler arası geçiş sağlayacak. Ctrl W W. Bir sonraki pencereye geçti. Ctrl W W. Bir sonrakine geçti. Ctrl W W. Bu sefer yine baştakine döndü. Şimdi bunu göstermek için aşağıdaki pencereyi de dikey bölelim. Ctrl W V dedim. Şu an 4 tane pencerem var. Şu an hepsi de aynı metni gösteriyor bana. Tabii başka metinleri de düzenleyeceğiz. Ancak onları bir sonraki videoda komut verme modundayken göstereceğim. Şimdi HJKL'yi hatırlıyorsunuz. İlerleme, metin üzerinde ilerleme olarak kullanılıyordu. HJKL yerine ok yönlerini de kullanabilirsiniz. Ctrl W dedim. Sağ oka bastım ve bir sonraki sağdaki pencereye geçti. Ctrl W K dedim. Bir üsttekine gitti. Ctrl W H bir alttaki Ctrl W aşağıdakine gitmiş oldu. Şimdi bu pencerelerin ikisinin yerini değiştireceğim. Bunları aynı satırda yan yana olanları değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Üst alttakileri değiştirmiyor. Ctrl W dedim. X dedim. Şu an ikisi yer değiştirdi. Evet, ben tekrar yerlerini değiştireyim. Odağımız aynı yerde kalsın. Ctrl W Q dedim. Şu an bunlardan bir tanesini kapatacağım. Şu an aktif pencereyi kapatacağım. Ctrl W Q dedim. Gördüğünüz gibi gitti.
Şimdi pencere boylarını eşitlemeden önce bir boylarını değiştirelim. Ctrl W yukarı dedim. Genişlik ve uzunluklarını değiştirmek için Ctrl W küçüktür dedim. Şu an bulunan pencereyi daraltıyor. Ctrl W küçüktür. Ctrl W yanlış tuşa bastım. Ctrl W küçüktür. Yalnız ben bunu her seferinde böyle Ctrl W küçüktürle mi yapacağım? Hayır. Ctrl W dedim. 7'ye bastım. Şu an hala komut burada yazılıyor. Küçüktür dedim. Aynı işlemi bu sefer 7 kere gerçekleştirdi. Ctrl W dedim. 12 dedim. Büyüktür dedim. 12 birim büyüttü. Ctrl W eşittir dedim ve eşitledi. Şimdi Ctrl W artı dedim. Yüksekliğini artırdı. Yani aşağı doğru genişletmek olarak düşünmeyin bunu. Yüksekliğini artırdı. Ctrl W artı Ctrl W eksi. Bu şekilde pencereler arasında da iletişim kurabiliyorsunuz. Etkileşim kurabiliyorsunuz. Ctrl W Q, Ctrl W Q, şu an bana tek bir pencere yeter. Şimdi normal modu bu kadar değindiğimiz yeter. Dediğim gibi diğer özelliklerini diğer modlara geldikçe değineceğim. Ekleme moduna geçelim. Ekleme modu da asıl metni düzenleme modunuzdur. Ekleme denmesinin nedeni metnin arasına karakter eklemenizdir. Normalde düzenleme modu da var, değiştirme modu. Orada var olan metnin üzerine yazıyorsunuz. Orada bir şey yazıyorsa onun üzerine yazıyorsunuz. O yüzden ekleme modu daha anlaşılırdır. Geri geldiğinde değiştirme modunu da kullanmanız gerekir. Ancak asıl yazı yazdığınız modu ekleme modu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ekleme moduna geçmek için normal moddayken i'ye basabilirim. Şu an aşağıda gördüğünüz üzere insert modu yazıyor. Burada büyük insert modundan bahsediyorum. Sonra A'ya bastım. Yine insert moda geçti. Aralarındaki fark ne? Ya da insert'e bastım yine insert'e geçti. I ya da insert tuşu benim o an bulunduğum karakterden başlayarak yazmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi A tuşu append yani ekleme. Ya insert ve append'i aslında farklı olarak düşünmeniz gerekiyor. Append sonuna ekleme olarak olacak. Şu i harfinden sonraya geleyim. A'ya bastım. L karakterinin üzerine geldi. Artık buradan yazacak. Şimdi o altta yeni bir satır oluşturur ve orada geçer ekleme moduna. Bakalım. Evet altta bir şey oluştu. Artık yazı yazabiliyorum. Büyük O yaptığımda da bir üstte oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Büyük I yaptığınızda satırın başına gelip düzenlemeye başlıyorum. Büyük A yaptığımda ki yazamadım. Büyük A satırın sonuna geçiyor ve orada yazmaya başlıyor. Küçük S yaptığımda o an bulunulan karakteri örneğin burada küçük S yaptım bulunulan oldu ve burada geçti. Bunu geri alalım. Büyük S yaptığınızda ya da iki tane küçük C yazdığınızda bulunan satırı siliyor. Gördüğünüz gibi burada satır gitti. Ancak yapıştırabilirim elbette. Satırı silelim. Burada istediğiniz gibi denemelerinizi yapabilirsiniz. Ben örnekler üzerinde değil maddeler üzerinde göstermiş oldum. Ama burada da CC'yi deneyelim. CC bulunan satırı sildi ve düzenleme moduna geçtim. Geri alalım. Ekleme modundan normal moda dönmek için ESC tuşunu söyledim. Girinti ayarı var. Girinti ayarını zaten küçüktür küçüktür, büyüktür büyüktürle de yapıyorduk. Ancak düzenleme modunun içerisinde de bunları gerçekleştirebiliriz. Burada metinleri aynı hizaya getirin demişim. Şu şekilde yapalım. Metinleri kısmını bir tab boşluğu ileri alalım. Ctrl T dedim. Bunu da bir tab boşluğu geri alalım ve aynı hizaya geldiler. Kesme yapıştırma işlemleri var. Ctrl W imleçten önceki kelimeyi siliyor. Deniyoruz.
N karakterinin zaten üzerindeydim. Ondan öncekini sildi. Geri alalım. Şöyle deneyelim. İmleç olsun. Şu an imle kısmı gidecek. Ama tabii ki insert modundayken bunu yapmam gerekiyor. Ctrl W dedim ve o kısım gitti. Ctrl H tuşu da yine insert moda geçeyim. Backspace tuşuyla yani silme tuşuyla aynı şeyi yapıyor. Ctrl H gördüğünüz üzere. Tabi burada siz deneyebilirsiniz kendiniz. Ctrl E imlecin tam altındaki karakteri yazdırıyor bulunan yere. Ctrl Y de tam üstündeki karakteri yazdırıyor. Burada deneyelim. Bu satırın aynısını üst satıra yazın dedim. Ben ne yazacağım burada? Aşağıdan benim ne yazdığıma dikkat edin. Boşluk bu satırın diye uğraşmayacağım. Şu an insert modundayım. Tam altındaki karakteri yazdıracağım. Ctrl E. Bakın sadece Ctrl E yapıyorum. Yazdırdım. Buraya geldim. Ctrl Y. Aynısını burada da yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Şimdi Ctrl R geçici bir çift tırnak yazar. Aslında orada olmaz ama görüntü olarak orada olur. Ve ardından basılan karaktere ilişkin kayıttaki metni çift tırnak yerine yapıştırır. Burada biz zaten kayıt almaktan daha önce bahsetmiştik. Kayıt A'ya ve kayıt B'ye farklı şeyler yapıştırmıştık, kopyalamıştık. Şu an kayıt A'daki metni buraya yapıştıracağım. Insert moddayım, normal modda değilim. Komutlar farklı, buna dikkat edin. Ctrl R yaptım, A yaptım ve en son bunu kopyalamışız A karakterine. O zaman görüldüğü gibi oraya yapıştırmış oldu. Metin tamamlama seçeneklerine bakalım. Evet, Vim'de de bir metin tamamlama motoru var. Ctrl N yani Next bir sonraki seçeneği gösteriyor. Ctrl P yani Previous bir önceki seçeneği gösteriyor. Metni örnekte olduğu gibi tamamlayınız. Burada. L10'un sonuna geldim. Şu şekilde. Ctrl N yaptım. Burada eşleşen tek bir şey vardı. Lorem'i tamamladı. İp. Ctrl N yaptım. Burada da eşleşen tek bir şey varmış. Burada ancak dosya dolaşabilirsiniz. Dosyanın dolor. Evet, benim istediğim şey buydu. Artık ileri geri tuşuyla oradan o menüden çıkmış oluyorum. Sit yapacağım. Ctrl N. Bakın Ctrl N yaparak menüde ilerliyorum. Ctrl P yaparak menüde geriye gidiyorum. Ahmet yazacağım. Ctrl P yaptım. Ahmet'i bana tamamladı. Normal ekleme modu. Şimdi dediğim gibi normal ekleme modu diye bunu hiçbir yerde göremeyebilirsiniz. Ancak bu programda farklıdır. Kısa yolları da farklıdır. O yüzden ben böyle alma gereği duydum. Normal ekleme modu ekleme modundayken Ctrl O'ya basarak geçtiğiniz bir moddur. Ve tek seferlik normal mod komutu çalıştırıp tekrar ekleme moduna geri dönmenizi sağlar. Yani escape'e basayım, komutu yazayım, tekrar insert moda geçeyim yerine Ctrl O yapıp istediğiniz komutu gerçekleştirip tekrar dönebilirsiniz. Şu an insert moddayım. Gördüğünüz gibi. Ben bunun karakterin büyüklük küçüklüğünü değiştireceğim. Ctrl O yaptım. Gördüğünüz gibi parantez içerisinde bu sefer küçük bir şekilde insert yazdı. Şu an normal mod komutları kullanıyorum. Normal mod komutlarından yaklaşık işaretini kullandım ve tekrar insert moda kendisi geçti. Bunun tek olayı bu. Değiştirme moduna geçelim. Bu da ekleme moduna benzer olarak çalışan ancak araya karakter eklemek yerine var olan karakterlerin üzerine yazma üzerine kurulu bir moddur. Şöyle göstereyim. Burada lorem ipsum versem aslında güzel olurmuş. Şöyle deneme tahtası yapalım. Deneme tahtasında değiştirme moduna geçelim. Evet, aslında bir alttaki yerde geçişi gösteriyorum. Evet, burada da bir hata varmış. Onu düzelttim hemen. Büyük R'ye bastığınız zaman normal moddayken yapalım. Replace moduna geçtim. Yani değiştirme moduna. Insert moddayken de insert moda geçelim hemen. Insert'e bastığım zaman Replace'e geçiyor.
Ekleme modundayken insert replace'e geçiyor. Insert'teyken replace'e geçiyor. Şimdi replace modundayım. Bir şey yazacağım. Buraya lorem ipsum yazacağım. Lorem ipsum $sid Ahmet. Gördüğünüz gibi var olan metnin üzerine yazdı. Geri alıyorum ve bu şekilde kalsın. Mod değişikliği, Escape tuşuna bastığınızda diğer bütün modlarda olduğu gibi normal moda geçiyor. Az önce bahsettiğim şekilde Insert'e bastığınızda ekleme moduna geçiyor. Ctrl ile Replace'e geçtim. Insert ve Replace arasında geçiş yapıyorum. Bir de bu videodaki son başlığımız normal değiştirme modu. Normal değiştirme modu da normal ekleme moduyla aynı. Normalde Replace modunda olan bütün modlar, yani değiştirme modundaki bütün komutlar burada da var. Bütün kısa yollar var burada. Ancak burada da Ctrl O'ya bastığınızda göstereyim. Şimdi bir Replace'e geçelim. Buraya gelelim. Ctrl O yaptım. Bu sefer küçük ve parantez içerisinde bir Replace moduna geçiş yapıldı. Tekrar normal mod kullanımı yaptım ve yeniden Replace $sid Ahmet. Ancak burada fark etmeniz gereken tek şey, Replace modundayken silmeye bastığımda oraya boşluk koymuyor. Daha önce var olan metni yazıyor. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda özellikle komut modundan bahsedeceğim. Modlarımıza tekrar bakalım. Bu sefer Ctrl Home tuşuna basarak en başa geldim. Zaten aşağıdan da takip edebilirsiniz. Normal modundan bahsettik. Komut modu gerçekten çok fazla komut barındırıyor. Normal modda kısa yol tuşlarıyla yazdıramadığımız, yapamayacağımız kadar karmaşık şeyleri, hatta parametre alması gereken komutları bu modda gerçekleştiriyor olacağız. Görsel modu var. Çok yardımcı, çok büyük bir esprisi yok. Aslında evet çok işe yarıyor ama anlatması çok uzun sürmez. Terminal modundan bahsedeceğim. Anlatması çok uzun sürmüyor. Zaten asıl bilmeniz gereken orada terminalin kendisi oluyor ki bu videonun anlatacağı şey o değil. Arama modu ve geriye doğru arama modları var. Bunlar da çok kısa sürüyor. Dolayısıyla ikinci videoda komut, görsel, terminal ve arama modundan bahsedeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İkinci videonun gelmesi için bu videoya beğeni verirseniz ben de daha büyük bir teşvikle o videoyu çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.